aslında 1,5 gün içerisinde konuştuğumuz bütün bu sistemin dönüşümünün arkasındaki en önemli itici güçlerden bir tanesi olan finans sektörünü ve bankacılığı konuşacağız. Son dönemde çok ilginç modeller hayatımızın içerisine girdi. Bu modelleri biraz ışık tutmaya çalışacağız ve önümüzdeki dönüşümün en arkasındaki itici güçlerden bir tanesinin finansman olduğu noktada önümüzdeki dönemin bu dönüşümü nasıl tetikleyeceğini de anlamaya çalışacağız. Şimdi aslında Tim Jackson'ın anlatmış olduğu büyüme ile refah arasındaki farkta da finans dünyasında bunu çok net olarak görüyoruz. Büyümenin finansmanı mı, refahın finansmanı mı? Refahın finansmanı açısından ne gibi yenilikçi iş modelleri, ürünler ya da hizmetler geliştirebiliriz finans sektöründe? Bunlar çok önemli konu başlıkları olmaya başladı günümüzde. O yüzden çok değerli 4 panelistimiz var ve küresel ölçekte farklı süreçlere liderlik eden panelistlerimiz. Onlardan da özellikle kendi iş süreçlerindeki deneyimlerini anlamaya çalışacağız ve özellikle bu kapitalizmin yaratmış olduğu tahribatı aslında bankacılık ve finans sektörünün dönüşümüyle birlikte nasıl hızlandırabiliriz? Biraz da bunu da konuşmaya çalışacağız. Özellikle eşitsizlikler ve kapsayıcılık konusunda yeni finansal modeller neler olabilir? Bunları da anlamaya çalışacağız. Etki finansmanıyla sorumlu finansman arasındaki farkı da anlamaya çalışacağız. O yüzden ilginç ve heyecanlı bir panel bizi bekliyor. Ben panele başlarken Özgür Bey ile başlamak isterim. Aslında ana çerçeveyi tanımlamak açısından özellikle bu sorumlu finansmanla etki finansman arasındaki kavramsal karmaşayı biraz kavuşturma ihtiyacı var. Çünkü çoğu zaman gerçekten de karıştırılan kavramlar bunlar. Siz özellikle varlık sahibi insanların ellerindeki kaynakları küresel ölçekte değerlendiren önemli bir bankacılık hizmeti sunuyorsunuz. Bu kapsamda yatırımlara ESG entegrasyonu getirmekle etki yatırım yapmak arasındaki farkı bize kısaca tanımlarsanız aslında panelin genel çerçevesi açısından da çok değerli olacaktır. Tabii ki, tabii ki. Öncelikle şunu belirtmek lazım ki bu kavramlar dünya ve finans tarihine göre çok yeni kavramlar. O yüzden bunlar üzerinde genel kabul görmüş bir anlam birliği olmadığını düşünüyorum. Ama bunu da normal karşılıyorum. Yüzlerce yıl önce bulunmuş olan muhasebe kavramları üzerinde bile hala değişiklik yaptığımız düşünülürse bu kavramlar da yıllar içinde daha az karıştırılacaktır. Bu noktada ayrıca şunu belki belirtmek lazım ki bu kavramlar hakkındaki görüşüm daha ziyade hisse senetlerine yatırım yapan bir kişinin görüşüdür. Ben sorumlu finansmanın bir ana başlık olduğunu düşünüyorum. Yatırım kararlarına ESG'yi dahil etmenin ise bunun altında bir alt başlık olduğunu söyleyebiliriz. Bazı ESG kriterleri nedeniyle silah üreticilerine veya kömür santrallerine yatırım yapmayan yasaklı listeler buna örnek olabilir. Veya sadece en iyi ESG metriklerine sahip şirketlere yatırım yapmak, kadın çalışan sayısı, enerji verimliliği gibi bazı ESG kriterlerine odaklanarak yatırım yapmak da yine örnek verebiliriz. Etki finansmanı ise yine sorumlu yatırımlar başlığı altında ama daha aktif bir yaklaşımla dünyanın sorunlarına çözüm bulan şirketlere yatırım yapmak diye tarif ediyoruz. Etki yatırımcısı açısından şirketin operasyonlarından kaynaklı ESG kriterlerinden ziyade daha çok ne sattığı, yani ürünleri ve hizmetleri önemlidir. Yani burada örnek vermek isterim. Bir sigara üreticisinin karbon salınımı, atık su tüketimi, yönetim kurulundaki bağımsız üye sayısı çok iyi ESG kriterleri olabilir. Ama bu firmanın sattığı ürünlerin dünyaya faydası olduğunu bence söyleyemeyiz. Bu sebeple bizce bu firma etki odaklı bir yatırım için düşünemez. Benim görüşüme göre zaten bu arada tüm şirketlerin çok iyi ESG yeterlilikleri olmalı. Ben iyi bir ESG yetkinliğini düzgün ahlaklı olmaya benzetiyorum. Ahlaklı olmak bence ekstra bir meziyet değildir. Bence herkesin ahlaklı olması beklenir. Bunun üzerine siz dünya için ne faydalı işler yapıyorsunuz? Esas önemli olan konu budur. Bunun gibi bir şirketin ben çevreyi kirletmiyorum, az karbon salıyorum veya kadın çalışanlarıma eşit maaş veriyorum demesi zaten normal olandır. Aksi düşünülemez. Biz bunun gibi şirketlerden ESG yetkinliklerinin üzerine bir artı değer yaratmasını bekliyoruz. Örneğin etki yatırımcısının aradığı şirketler karbon salınımı azaltmak için ürün geliştiren firmalar veya kadınların işe katılımını arttırmak için adım atan firmalar veya faaliyet gösterdiği alandaki biyoçeşitliliğin sürdürülmesi ve arttırmak için projeler geliştiren firmalardır. Özetlersen bence etki yatırımı iyi bir ESG yetkinliğinin üzerine Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilir kalkınma amaçlarına çözüm üreten şirketlerdir. Bir de etki yatırımı şirketlerle ciddi bir iletişim gerektirir. Şirketin sadece son sürdürülebilirlik raporunda açıkladığı ESG kriterler üzerinden yatırım yapılmamaktadır. Şirketin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına sağladığı ve ileride sağlayacağı faydalar üzerinden yatırım yapılmaktadır. Bu sebeple şirketlerin bu olumlu yolculuğunda şirketlerle sürekli iletişim halinde olması gerekir. Süper. Özellikle bugün panelimizin içerisinde çok farklı katmanlar var. Yatırım Bankası JP Morgan'dan Fuat Bey bugün bizimle birlikte. Mehmet Bey Kalkınma Bankası olarak EBRD'den bizimle birlikte ve Sandra aslında tamamen çok ilginç bir sosyal finansman yapan ticari bir bankadan
sizinle birlikte ve farklı katmanları anlamaya çalışıyoruz. Altyapı finansmanından yatırım ekosistemine kadar çok farklı katmanlarda bankacılık sektörünün etki odaklı nasıl bir katalizör olacağını da anlamaya çalışıyoruz. O yüzden Fuat Bey'e hemen hızlıca dönmek istiyorum. JP Morgan'ın altyapı finansmanının başındaki önemli yöneticilerden bir tanesiniz. Siz aslında JP Morgan olarak altyapı finansmanındaki rolünüzü nasıl tanımlıyorsunuz ve özellikle sağladığınız altyapı finansmanında sürdürülebilir kalkınma amaçları ne kadar sizin için hizalanacağınız önemli bir araç olarak kabul ediyorsunuz? Biz de gerçekten bu yaratmış olduğunuz total faydayı ölçümleyecek metotlarınız var mı? Çünkü değişimin ve dönüşümün arkasındaki itici güç olarak yarattığınız bu dönüşümü nasıl ve hangi metriklerle ve metotlarla da ölçümlemeye çalışıyorsunuz? Teşekkürler Kerem Bey. Altyapının kalkınmadaki rolünden bahsedebiliriz ilk başta. Medeniyetimizin birçok diğer komponentinin modüler bir şekilde üstüne kurulduğu bir temel aslında. Ve altyapının su, kanalizasyon ve dolayısıyla sağlık boyutu da göz önünde bulundurulduğunda sadece medeniyetin parasal yönünü değil, tüm maddi boyutları için gerekli olan bir temel. Ve başlı başına zaten bir sürdürülebilir kalkınma amacı altyapının geliştirilmesi. Diğer kalkınma amaçlarına da dokunuyor. Örneğin yoksulluğa son, temiz su ve sanitasyon gibi. Ben altyapı kadar farklı alanlarda sürdürülebilir kalkınma amaçlarına dokunan başka bir konuda düşünemiyorum. Başka bir alanda düşünemiyorum. Yakın zamana kadar kalkınmada insanın ihtiyaçları tek kriterdi. Fakat belli küresel sınırlara yaklaştıkça gezegenin sınırları da bir faktör olarak karar mekanizmasına yansımaya başladı. Ve dolayısıyla SKA'lara baktığımızda insanın ihtiyaçları ile gezegenin sınırları arasında bir denge kurma ihtiyacı görülüyor. Biz JP Morgan olarak biz bir yatırım bankasıyız. Yani büyük miktarda sermayeye ihtiyacı olanlarla büyük miktarda tasarrufu olanlar arasında bir köprüyüz. Geçen sene bu sermaye bulma fonksiyonumuzu gerçekleştirirken aynı zamanda yaptığımız işin kalkınma boyutunu da ölçmeye başladık. Düşük ve orta gelirli ülkelerde yaptığımız finansmanlarda kalkınma bankalarının geliştirdiği metotları kullanarak da Development Finance Qualification dediğimiz kalkınma boyutu ölçüm metodolojisini kullanmaya başladık. Bu metodoloji kısaca şu şekilde işliyor. Finansman yapılan ülkedeki ve sektördeki ihtiyacın boyutu ölçülüyor ilk başta ve sonrasında yapılan finansmanın bu ihtiyacı sorumlu, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şekilde karşılama kapasitesi göz önünde bulunduruluyor. Yani sektörel ihtiyaç ve yatırım etkililiği. Biz bu iki etkenin birleşiminden düşük, orta, yüksek veya çok yüksek şeklinde sınıflandırılan bir kalkınma skoru elde ediyoruz. Sonunda da bu skoru bir SKA ile ilişkilendiriliyoruz. Yani projenin hangi kalkınma amacını ilerlettiğini belirtiyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Örneğin Arjantin veya Mali'de yaptığınız bir güneş enerji santrali. İkisi de aynı proje, diyelim ki aynı boyda projeler. Fakat ikisinin de kalkınma boyutu aynı mı? Bize göre değil. Çünkü Arjantin'de nüfusun %100'ünün elektriğe ulaşımı var. Dolayısıyla orada yapılan projenin development gap kapatma niteliği Mali'de nüfusun %40'ının elektriğe ulaşımının olduğu bir coğrafyaya kıyasla çok daha düşük. Mali'de çok daha büyük bir aralık var ve dolayısıyla o aralığı kapatmaya yönelik daha büyük bir etki doğuyor. Bizim yaptığımız ex ante bir ölçüm. Yani öngörülen etkiye ölçüyoruz. Bu öngörülen etkinin takibini biz yapmıyoruz. Bunu nasıl bir tahvil ihracından sonra veya hisse senedi ihracından sonra kredi veya diğer finansal performans yatırımcı tarafından takip edilirse aynı şekilde etki amaçlı yatırım yapan yatırımcının proje esnasında, yatırım vadesi esnasında bu etkiyi takip etmesini bekliyoruz. Bu konuda bizim tezimiz şu: eğer finanse ettiğimiz projelerin kalkınma boyutunu ölçersek bunu bir kriter olarak alan yatırımcılar bu yatırımları önceliklendirecektir ve bizim ilk adım atarak ölçtüğümüz öngörülen kalkınmanın takibini de zamanla yatırımcı yapacaktır. Okay, süper. Buradan aslında çok ilginç bir ve inovatif iş modeli olan Triodos Bank'e geçmek istiyorum. Çünkü özellikle Amsterdam merkezi ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde faaliyette bulunan bir banka. Bu bankanın yaratmış olduğu iş modeli aslında dünyada örnek olabilecek bir iş modeli de diyebiliriz. O nedenle Sandra'ya dönmek istiyorum. Sandra, very happy to see you here today and very welcome. As far as I know, Triodos Bank only finances projects which actually create positive impact in terms of environmental or in terms of social or cultural. So, but measuring impact can be quite fuzzy or quite complex. So how do you actually make sure that the business that you're financing is actually creating impact? What kind of methodologies do you have? And do you actually monitor the performance of the project that you have already
finance over time. Thank you, Kerem, and thank you so much for the invitation. I've been listening through carefully also the previous panel and really envious about all of these super interesting organizations that are leading change in different types of finance, whether it's philanthropy or investment or banking like ourselves. And yeah, let me explain a little bit first what is Triodos Bank all about, to be able to see more broadly how we work with impact, because Triodos Bank is a well-known bank in parts of Europe. We have offices in the Netherlands, where our head office is based, and also in the UK and Germany, Belgium, and Spain, but it might be less relevant in Turkey or other countries where we have participants today from. So the bank was born already 40 years ago to help create a society that protects and promotes the quality of life of all its members and that has human dignity at its core. So that's our mission. And since 1980, we have enabled individuals and organizations to use their money in ways that benefit people and the environment. We like to say that we promote the conscious use of money. That's why I also like one of the first participants, and he commented on consciousness. So we do this by offering our customers only sustainable financial products. We like to call them products with purpose. So in that way, positive impact runs through our veins, from our own reason of being all the way through our products and services, and passing through actually the way we do business and the way we manage the organization. And just to give you an example about the way we manage the organization, for instance, we do not believe in bonuses, and thus we do not grant bonuses to anyone in the organization. And this is very awkward in the banking sector. But of course, the largest impact of a bank lays on its lending activity, its portfolio, obviously. First of all, we have a positive lending criteria. This means that we only lend to specific sectors. We finance energy, but not all energy. We only finance renewable energy. We finance agriculture, but we only finance organic agriculture. So we also finance the cultural sector, the social sector. And of course, on top of that, we also have negative lending criteria. And we do not finance fossil fuels or the arms industry or the tobacco industry, for instance. On top of that, the detailed criteria that I just mentioned are published on our website. We also make transparent the specific projects, businesses and organizations that we finance. If you go to our website and click on Know Where Your Money Goes section, there you can find the projects and the businesses that we finance. So you might say that this is radical transparency for a bank, for a financial institution. Now, our vision on measuring impact reflects a focus on delivering our mission. It's not something that is new for us. It's part of how we manage to implement our mission. That means that we try to find qualitative evidence of the impact first, and then back it up with numbers when it's relevant, but only when it's relevant. So we're not obsessed with numbers. We define impact as having the power to transform, directing money so that it benefits people and the environment over the long term. And this is why we have the lending criteria that I told you about, and we have this radical transparency policy that I also commented on. We also use impact data, but we don't use impact data to tell us if a new effort to deliver positive outcomes has been successful. Instead, impact data provides a richer picture for our stakeholders about the work that we do. By managing and reporting the impact we contribute to, we're better able to demonstrate how people's money is used positively. We also hope, of course, and in line with your second question, that we find ways to actually increase the positive impact that we make together with our clients. So to sum it all up in a sentence, the layout of
our impact vision would be hitting the target without missing the point. And I have also some examples that I'd like to share with you about the tools that we use for actually measuring impact. For a number of years, we've been publishing some key impact data in our portfolio in our annual accounts, annual report. And for 2020, this is out of the oven from yesterday. I can tell you that we have co-financed over 550 projects in the sustainable energy sector. This means that we've helped produce the equivalent of the electricity needed by almost 5 million households. We also finance the equivalent of 33 million meals produced in the organic farming and food sector, and 38 million people were provided with access to financial services via inclusive finance. These are just some examples, and you can find more on our website. Anyone can do. Of course, someone also mentioned the SDGs, our annual report. One can also see how we're reporting against the SDGs. Internally, we've also recently developed a tool that helps us and our clients, our lending clients, those who receive the loans from us, steer on impact. It's a tool that is also connected to the SDGs, and it's connected to the concept of people, planet, prosperity, and purpose. And through that tool, our clients can monitor their positive impact, and they can see the evolution throughout time. Also, for the last 3 years, Triodos Bank has been measuring the climate footprint of our portfolio. This is quite a highlight in the financial sector. Now, other institutions are also starting to do that. This is quite an achievement in terms of impact. And the last thing I want to share with you on impact and the way we see it is that it's not only about the businesses and the organizations and the projects that we finance, is also how we change finance. We also want to influence the banking sector at national level, at global level. And for instance, an example of how we make impact in that field is the Global Alliance for Banking on Values. It's an organization of over 60 now, like-minded banks around the world. And these banks also have their own scorecard to measure how they deliver impact. So this is also part how we create impact as Triodos Bank, both with our lending portfolio and our advocacy work. Really, your bonus. So I'm going to ask that question in the second round. Mehmet Bey, merhabalar tekrar. Panele hoş geldiniz. EBRD çok önemli bir kalkınma bankası. Özellikle Türkiye'de çok aktif. Ve siz de özellikle bankanın kapsayıcı bankacılık tarafını temsil ediyorsunuz. Özellikle öğrenmek istediğim konulardan bir tanesi şu. Banka olarak aslında faaliyet gösterdiğiniz bölgelerde, coğrafyalarda çözüm üretecek kapsayıcılıkla ilgili öncelikle nasıl belirliyorsunuz? Nasıl bir prosesiniz var? EBRD'nin Türkiye'ye özgün bir finansal modeli var mı? Bu oldukça merak ettiğim bir konu ve özellikle bazı ülkelerde finansmanı kullanma kapasitesinde bazı sorunlar görüyoruz. Etkinliğinde ve verimliliğinde. Siz bu konuda özellikle yerel unsurlara yönelik belirli teknik hizmetleriniz ve destek programlarınız da oluyor mu? Çok teşekkürler Kerem Bey. Ben de sizin nezdinizde tüm organizasyon komitesine tekrar teşekkür ederim. Gerçekten 2 gündür katılabildiğim paneller itibariyle çok ilham verici. Gerçekten dönüşümü ve nereye doğru evrildiğimizi anlamak açısından çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Belki ben de sorunuza geçmeden evvel Sandra gibi EBRD kısaca anlatmakta belki fayda var. Gerçekten Türkiye'de aktif ama sadece Türkiye'de değil, halihazırda 38 ülkede faaliyette bulunuyor. Ve bunun dışında 70'e yakın kurucu üyemiz ve 2 tane de uluslararası kuruluş hissedarımız var. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Yatırım Bankası olmak itibariyle. Aslında bizim kuruluşumuz 90'lara dayanıyor. Bu değişim rüzgarlarının estiği özellikle Avrupa'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni ülkelerin pazar altyapılarının olmaması nedeniyle aslında o temel amaç itibariyle kurulmuş. Bu ülkelerde pazar piyasasını, özel sektör sistematiğini oluşturmak amacıyla mandate edilmiş bir uluslararası finans kuruluşu. Merkezimiz Londra'da. Halihazırda 38 ülkede yerel ofislerle birlikte faaliyette bulunuyoruz. Tabii kuruluşundan sonra bu misyonu aslında biraz evrilerek devam ediyor. Bu başarılı modelini gelişmekte olan ülkelere taşımaya karar veriyor EBRD, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası.
Temelde 3 prensip üstünden hareket ediyoruz. Belki bunlar hem Özgür Bey'in o ilk girişinde bahsettiği etki ve sorumlu finansman arasındaki farklar açısından da faydalı olabilir diye düşünüyorum. Hem izleyenlere hem dinleyenlere konumlamak açısından. Temelde bu 3 prensibin birincisi insanlara ve çevreye saygı göstermek. Açık piyasa ekonomilerine, özel mülkiyete ve iyi yönetişime geçişi teşvik etmek. Bu en temel prensibimiz. İkincisi, biz ağırlıklı olarak özel sektöre finansman, proje finansmanı sağlayan bir uluslararası kalkınma kuruluşuyuz. Bu bağlamda özel sektörle birlikte finansal olarak uygun, feasible projelere girmeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Halihazırda baktığımızda da tüm finansmanımızın %79'unu özel sektöre sağladığımızı görüyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana da rakamlara baktığımızda 5700'den fazla projeye 145 milyar avro civarında yatırım yaptığımızı görüyoruz. Burada yatırımlarımız tabii kredi, orta uzun vadeli, ortaklık, doğrudan ortaklık, fonlar aracılığıyla dolaylı ortaklık gibi finansmanın tüm tekniklerini kullandığımız metodolojilerde oluyor. Parantez içinde bahsedecek olursak. Üçüncü temel prensibimiz de özel yatırımı desteklerken onun yerine geçmemek ve varsa ticari bankaların, diğer finansal kuruluşları tarafından sağlanabilecek imkanlar varsa oraya mümkün olduğunca kalabalık etmemek. Ama daha ziyade başka türlü mevcut olmayan veya o konuda Sandra'nın da bahsettiği gibi yeni bir takım enstrümanlar oluşturulması, ülkeler bağlamındaki zorluklar açısından açılacak bazı alanlar olması, bazı problemleri adres etmek açısından özellikle girilmemiş, daha inovatif alanların öncüsü olmaya çalışıyoruz. Yerelde de hem ticari bankalarla hem diğer finans kuruluşlarıyla. Bu bağlamda gene kalkınma hedefleriyle uyumumuza baktığınızda aslında daha böyle structured bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz EBRD'nin. Temelde 6 tane kalkınma hedefimiz var. Bunlar başarılı ekonomilerin EBRD, rekabete açık, çevreye duyarlı, iyi yönetilen, dayanıklı, tüm kesimlerin birbirine entegre edilmiş şeklinde olması gerektiğine ve aslında bugünkü konumuz ve benim de ağırlıklı olarak çalıştığım alan olarak ekonomik kapsayıcılığa, yani ekonomik fırsatların, bu fırsatlardan yeterince yararlanamayan gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar ki bunlar az gelişmiş bölgelerde yaşayan topluluklar, engelli bireyler, yaşlanmakta olan iş gücü ve son 10 yıla damgasını vuran mülteciler, göç konusu gibi sosyal gruplara da sürdürülebilir bir piyasa ekonomisinin vazgeçilmez parçası olduğuna inanıyoruz bu sosyal gruplara ekonomik fırsatlar yaratılmasının. Ve bunların hepsinin aslında sürdürülebilir kalkınma hedefleri anlamında bir karşılığı var. Banka olarak, belki ölçmeye de kısaca sormadınız ama arada bir parantez açabiliriz. Banka olarak her finansmanımızda bu hedeflediğimiz kalkınma hedeflerinden en az ikisini yerine getirmek zorundayız. Bu çok önemli. Baştan böyle bir dizaynımız var. Hedefleri koyuyoruz özel sektörle birlikte. Daha sonra bunların gerçekleştirilmesi için müşterilerimize hem teknik yardım, hem finansman sağlama, hem danışmanlık sağlama gibi ekstra bir takım destekler de sağlayarak bu finansmanın hayatı boyunca ve daha, mümkünse daha da ilerleyen zamanlarında özel sektör eliyle kalkınmayı bir nevi ilerletmeye çalışıyoruz. Bu anlamda baktığınızda belki kapsayıcılık gündemimizi kısaca açmakta fayda var. Banka, demin saydığım bu sosyal gruplara, gençlere, kadınlara, uzak ve az gelişmiş bölgelerde yaşayan topluluklar gibi ekonomik fırsatlardan daha az yararlanan sosyal gruplara gerek doğrudan yatırımları, gerekse teknik yardım ve gerek ülkelerdeki milli politika yapıcılarla ve özel sektör çatı kuruluşlarıyla birlikte çalışarak ekonomik fırsatlar yaratılmasını hedefliyor. Ekonomik kapsayıcılık modelimizin temelinde de fırsat eşitliği kavramına dayanıyor ve kendi kontrolleri dışında koşullar nedeniyle ekonomik fırsatların önünde orantısız engeller yaşayan gruplara odaklanıyor. Bu bağlamda belki gene sorunuzu açmak anlamında biraz uzattım belki Kerem Bey, kusura bakmayın ama anlatacağımız çok konu var bu başlık altında. Toplumsal cinsiyet eşitliği de kapsayıcılık başlığımızın önemli bir bileşeni. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde kadınların ve bahsettiğim diğer hedef grupların istihdam ve becerilere erişimi, girişimcilik ve finansmana erişimi ve son olarak temel altyapı ve hizmetlere erişimini sağlamak için her türlü yatırımımızı ve politika hedeflerimizi koymuş durumdayız. Bu bağlamda 10 milyar euronun üzerinde şu ana kadar kapsayıcılık ve bağlı teknik yardım sağladık. Burada iş gücü piyasasına girenler, kadınlar dahil işler için beceriler, kadın girişimcilerin doğrudan destekleyen iş hayatında kadınlar programı gibi inovatif bir takım ürünler yaptık. Bu noktada belki kadın girişimciliğinin desteklenmesi üzerine ilgili programla ilgili kısa bir detay verebilirim. Bu oldukça inovatif bir çalışma oldu. Tıpkı Sandra'nın bahsettiği gibi yerelde daha evvel
oluşturulmamış finansman imkanlarını yerel gene ticari ortaklarla, finansman kuruluşlarıyla dizayn edilmesiydi. 2014 yılında başlattığımız kadın işletmelerine finansman ve danışmanlık desteği programı bu anlamda çok öncü bir model. Türkiye'de başladı ve başarısından sonra şu anda aldığım son rakamlarda 24 farklı ekonomide uygulanıyor dünyada. Hatta bu hafta Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde de bir lansmanını yaptık bu başarılı programın. Halihazırda 50'den fazla finansal kurumla çalışıyoruz ve 90 binden fazla kadına ulaşmış bulunuyoruz. Belki bu noktada durabilirim. Özellikle bu kadın girişimciliğin finansmanı konusundaki deneyiminizi bizzat sormak istiyorum. Türkiye'deki mevcut yapıdaki ve süreçlerdeki yaşadığınız sorunlar, problemler var mı ya da buradaki ölçeği yaratabilmek için ne gibi farklı unsurlara var ya da aktörlere ihtiyacımız var? Biraz bu konuyu bir sonraki aşamada sizinle konuşmayı çok arzu ederim. Buradan hemen Özgür Bey'e geçmek istiyorum. Özgür Bey, özellikle son dönemde uluslararası piyasalarda etki odaklı yatırımların çok hızlandığını ve önemli bir momentum kazandığını görüyoruz. Ve farklı yatırım grupları da ellerindeki bazı varlıkları da etki odaklı bir takım girişimlere ve şirketlere aktarıyorlar. Siz özellikle varlık yönetimi yapan ve özel ve kurumsal müşterilere yönelik varlık yönetimi yapan bir bankasınız. Size gelen talepler ne yönde gelişiyor? Gerçekten özellikle müşterilerden bu anlamda bir talep var mı? Etki odaklı iş modellerinin daha hızlı büyüdüğü, daha hızlı ölçeklendiği bir dönemi gerçekten görüyorlar mı? Ve bir de özellikle ikinci jenerasyon dediğimiz varlık sahibi olan ikinci jenerasyon çok hızlı geliyor. Onların bakış açıları nasıl değişiyor? Yani ellerinde varlık bulunduran bu ikinci jenerasyonun millennial kuşağı dediğimiz bu insanların yatırım yaklaşımlarında da bunları görebiliyoruz. Gerçekten bu düşünsel arka plan yatırım kararlarında da etkili oluyor mu? Tabii özellikle gençler arasında bu konunun önem kazandığını görüyoruz. Sadece çevre sorunlarında değil, birçok hususta benim neslime göre daha duyarlılar. Geleneksel 2 eksenli dediğimiz risk ve getiri anlayışı yerine 3 eksenli risk, getiri, etki veya ESG artık ne dersek açıyla 3 açılı bir şekilde konuya yaklaşıyorlar. Bilhassa Covid salgını sonrasında diğer yaş gruplarında da artan bir bilinç olduğunu görüyoruz. Şöyle bir örnek vermek isterim. Bankam UBP İsviçre merkezli esas olarak özel bankacılık yapan bir gruptur. Özel bankacılık grubumuzdan biri bazı ileri yaşlardaki müşterileriyle arasında geçen konuşmaları anlattı ve bu kişilerin çocuklarımıza ve torunlarımıza belli bir varlık bıraktık tamam ama bunun yanında ne tür bir dünya bıraktık diye üzüldüğünü söyledi. Covid nedeniyle sokağa çıkmak gibi basit bir özgürlüğümüzün kısıtlandığı düşününce de bunlar daha iyi anlaşılıyor. Toplumda artan bu bilinci tabii yasa koyucular da artık daha fazla dikkate alıyorlar. Bunu Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat çağrısından veya yeni ABD yönetiminin yatırım önceliklerinden veya varlık yönetimi şirketleri gibi bizim gibi şirketlere getirmiş oldukları yeni yasal düzenlemelerden görebiliriz. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki artan bir oranda yatırımcılarımız ve kanun koyucular bizden düzgün bir getiri sağlamamızı ama aynı zamanda da topluma ve dünyaya bir pozitif etki yaratmamızı bekliyor. Şimdi bu pozitif etki arkadaşlar da konuştuğunda nasıl ölçülecek derse biz kendimizinkini anlatabilirim. Şöyle söyleyeyim. Yani biz müşterilerimize de gençlere de bu şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Etki yatırımı açısından biz hisse seçimlerinde kendi geliştirdiğimiz bir IMAP sistemini kullanıyoruz. Intentionality, Materiality, Additionality ve Potential İngilizce kelimelerinin baş harflerinden oluşan bu sistemle şirketleri farklı bakış açılarından değerlendiriyoruz. Bizim için öncelikle şirketlerin Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarından haberdar olması ve buna yönelik çözümler üretmesi gerekiyor. Mesela şans eseri, pozitif etki yaratan, yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ama sadece kar odaklı bir şirket olsun. Bu şirketin IMAP puanı düşük oluyor ve bizim yatırımımıza listemize girmek için bu yeterli olmuyor. Bunun dışında şirketin faaliyetlerinin ne kadarının olumlu etki işine yaradığı, teknolojik veya farklı açıdan sürdürülebilir kalkınma amaçlarına nasıl bir farklı çözüm getirdiği veya getirilen bu çözümün büyüme potansiyelinin ne kadar olduğu gibi farklı kriterlerde IMAP puanlamasına dikkate alıyoruz. Bu tür yatırımlarda en son tabii doğal olarak şirketin temel finans değerlenmesi ve IMAP puanına bakıyoruz. Bunlar dışında bu hepimizin bahsettiği bu analizler fark ederseniz çok öznel. O yüzden bunların dikkatlice kontrol edilmesi gerekiyor. Bunun için alanında yetkin insanların olduğu bağımsız bir denetçi kurulumuz var. Bu kurul bizim IMAP puanlarımızı sorgulamakta ve yatırım sürecimize geniş bir perspektifte bakıp bize değerli önerilerde bulunmaktadır. Yani kısaca özetlersem artan bir ilgi var ve bu ilginin nasıl bir şekilde müşterilere ifade edileceği konusunda da sürekli devam eden bir gelişme var. Özellikle artan bir ilgi var dediniz. O artan ilginin ardından aslında Fuat Bey'e dönmek istiyorum. Çünkü ilgi ne kadar artsa da dünyada hala sosyal finansman konusunda bir
finance gap dediğimiz ve finansal bir açık olduğu gözüküyor. Özellikle sermaye piyasalarında ya da farklı finansal ekosistemler içerisinde şirketlerin, işletmelerin ya da ihtiyacı olan kurumların finansmana erişim konusunda hala ciddi bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Ki Business Development Commission'ın yaptığı bir araştırmaya bağlı olarak da herhalde o 2030 yılına kadar yılda 2,5 trilyon dolarlık bir yatırım ihtiyacının olduğunu ortaya koyuyor. Yani sürekli kalkınma amaçları konusunda bu onarıcı bir sürecin hayata geçirilebilmesi için önümüzdeki 10 yılda 2,5 trilyon dolarlık bir yatırım yapılması ihtiyacı var. Bu kadar aslında kaynakların da çok bol olduğunu biliyoruz. Merkez bankaları sürekli para basıyorlar, piyasaya para enjekte ediyorlar ama bu para bir şekilde sürdürülebilirlik odaklı, daha kalkınma odaklı programlara ya da süreçlere akmıyor gibi gözüküyor. Bunun arkasındaki temel sebepler nedir Fuat Bey ve buradaki sorunu çözebileceğimiz bir takım öneriler de getirebilir misiniz? Teşekkürler Kerem Bey. Ben çok kapsamlı bir soru. Buna sadece kalkınmanın altyapı boyutu açısından yaklaşmak isterim. Çünkü kendi çalışma alanım o şekilde. Bence dünyada bir para sıkıntısı değil, bir proje sıkıntısı var. Altyapı tarafından baktığınız zaman bu kamunun önemli bir planlama ve izin verme rolü oynadığı bir sektör. Bir girişimci veya yatırımcı sabah kalkıp ben Adana-Diyarbakır arasında kendi trenimi yapacağım veya Çeşme açıklarında kendi rüzgar enerji santralimi kuracağım diyemez. Kamunun altyapı ve kalkınma ihtiyacını belirleyip, gereken alanları kamulaştırıp, ideal kontrat yapısını düşünüp, özel sektöre ve yatırımcıya yol göstermesi gerekmektedir. Yani proje geliştirmesi gerekmektedir. Bu proje geliştirme noktası, dünyada altyapı ve kalkınma finansmanının akışını engelleyen en büyük darboğaz bence. Yani burada bir sermaye sorunundan değil, aslında insan kaynağı darboğazından, bir fikir darboğazından bahsediyoruz. 2-3 senedir kalkınma bankaları da bunun farkına varıp, proje finansmanı kadar olmasa da proje geliştirmeye önceliklendirmeye başladılar. Hatta belli vakıfların ve etki yatırımcıların da bu konuya yavaş yavaş odaklanmaya başladıklarını, kamu sektörüne destek olacak çalışmalar yapmaya başladıklarını görüyoruz. Peki etki yatırımcısı, kalkınma kurumu, kamu, özel sektör, bankalar arasındaki etkileşim gelecekte ne şekilde olabilir? Bence önümüzdeki yıllarda şöyle bir model ortaya çıkabilir ve çıkacak da. Etki yatırımcısı kalkınma kurumları ile birlikte enerji geçişi ve sürdürülebilir kalkınma master planları, fizibilite çalışmaları, çevre etki değerlendirmeleri ortaya çıkarıp bunları kamuyla ve özel sektörle ve girişimcilerle paylaşmaya başlayacak. Hatta kamuyla doğrudan işbirlikleri dahi mümkün olabilir. İşte belli vakıfların ve etki kurumlarının, etki yatırımcılarının doğrudan bakanlıklarla, doğrudan planlama teşkilatlarıyla birlikte çalıştığı modeller ortaya çıkabilir. Bankaların proje kontrat tasarımı konularında giriler vererekten sadece proje finansmanı değil, aynı zamanda proje tasarımına da dahil olacağını düşünüyorum. Yani kamu, özel, etki sermayesi arasındaki sınırların birazcık ortadan kalkacağı ve bu komponentlerin birlikte çalıştığı bir model öngörüyorum bu konuda. Sandra'ya dönmek istiyorum şimdi. Aslında Triodos Bank iş modeli açısından aslında dünyada gerçekten yenilikçi bir bakış açısı var ama bir de operating model tarafını anlamaya çalışacağız. Yani özellikle süreç yönetimi açısından ve bir B Corp bankası. O yüzden ben Sandra'nın özellikle tüm bu iş modelinin arkasındaki tüm süreç yönetimini de oldukça merak ediyorum. Sandra, you're a B Corp and you're one of the few banks all around the world that are certified as a B Corp. So I really want to understand how you actually align your operating model with B Corp values, because it's not really easy as a bank to align the whole operational model with B Corp values. So would you please elaborate on that? I must say that we're not always aligned, Kerem. We were the first European bank to be B Corp certified in 2015. And we have a quite impressive score, 136 points over 200. But that doesn't mean that we're necessarily completely aligned. And I must say that in my view, this is not good or bad, because let me give you a couple of examples. There is an item in the B Corp certification or the B Corp assessment, I should say, that's about applying bonuses for achieving sustainability KPI or sustainability goals. And as I told you before, in Triodos Bank, we don't believe in bonuses. We don't give bonuses to anyone. And also, sustainability is 100% of our job description. So it doesn't make much sense to have bonuses. So we don't have a very good score on that item, more precisely. Another example where we don't score well is co-worker ownership of the company. So
The B Corp assessment gives you extra scores if you are a co-worker-owned company, rewards that you are a co-worker-owned company. But actually, our ownership model, our governance model, is defined and specifically designed to protect our mission and our independence. So again, this is not necessarily bad. It just doesn't comply fully with the B Corp model. Nonetheless, Triodos Bank has always supported the B Corp movement. We've supported it from the start, from when it was born. I myself am part of the board of B Lab Europe, and my team also in the bank and the teams in the different branches where we operate are really embedded in the B Corp movement, supporting events and projects. So making our voice heard more loudly, because for instance, in the B Corp movement, there's the lobby or the advocacy work is really intense, and we support that as well with our activities and our teams. But certainly there are items in the B Corp assessment that really well align with our own model. Like I was telling you before, about the core of our business is about supporting entrepreneurs in the social sector, in the environmental sector, and the cultural sector. So this is very well aligned. And for instance, when we analyze the operations from the credit perspective, we analyze both the financials and the sustainability and the impact perspective. So this is very much aligned. Thank you. Mehmet Bey, kapatırken aslında 3 dakikamız var galiba. Özellikle birinci turda bahsetmiş olduğunuz bu kadın girişimciliğin finansmanı konusundaki programınızdan biraz daha bahseder misiniz? Özellikle iyi bir kapsayıcı finansman örneği olarak görüyoruz. Arkasındaki modeli ve yaklaşım biraz anlatır mısınız? Tabii, çok teşekkürler Kerem Bey. Vakte sınırlı olmak üzere anlatmaya çalışacağım. Geniş bir program. Şimdi bu iş hayatında kadınlar programı aslında arka planında gerçekten bir takım analizlere dayanan hem ülke stratejileri hem kapsayıcılık, finansal kapsayıcılık, kadınların finansmana erişimi ve girişimciliğini aslında analiz eden bir çalışmanın ürünü olarak bahsedebiliriz. Şimdi bu bağlamda bu analizlerin sonucunda tabii 3-4 ana bileşen ortaya çıkıyor. Birincisi, kadın girişimcilerin en büyük ihtiyaç duydukları şeylerden biri finansmana erişim. EBRD bu noktada Türkiye modelinde ilk aşamada programa katılan 5 katılımcı bankaya bir finansman desteği sağladı. Ve gün sonunda bu program kapsamında 14.000'den fazla kadın işletmeye ve bunlar gerçekten kadınlar tarafından kurulmuş ve liderlik edilen işletmeler 300 milyon euroluk bir finansman desteği sağlamış olduk. Bu finansman ayağıydı ama gene analizlerimiz kapsamında sadece bu tip bir programın doğrudan kadın girişimcilere yönelik bir finansmanla çözülemeyeceği yönündeydi. Bu işin bir de tabii finansal ortaklarımız tarafı var. Bu da risk paylaşımı bileşeni. Risk paylaşımı mekanizmasıyla yaklaşık 30 milyon euroluk bir fonu ticari banka ortaklarımıza ayırdık. Bu fonla birlikte bankalarımız kadın işletmelerin daha riskli olduğunu düşünerek bazen kredi vermekten imtina ediyordu. Ediyordu diyorum çünkü bu gerçekten bu programı başlattığımız dönemle şimdi geldiğimiz aşama arasında gerçekten bir fark olduğunu mutlulukla gözlemliyoruz. Gerçekten bu kadın bankacılığı konseptini EBRD Türkiye'deki ortaklarıyla ilk defa büyük ölçüde sağlamış olduğunu düşünüyorum. Kredi vermekten imtina eden bankalarımıza böyle bir risk garanti mekanizması, first loss cover oluşturduk. Bu paylaşım mekanizması bankalarımızın risklerini paylaşmak ve kredilendirme iştahlarını arttırmak için tasarlanmış bir mekanizma. Bu mekanizma ile birlikte Türkiye'de birçok bankamız kefaletsiz kredi imkanlarını kadın işletmelere ulaştırmışlardır. Gene analizlerde çok detaya girmeyeceğim ama teminat eksikliği kadın girişimciler için en önemli kalemlerden biri finansmana erişim açısından. Son olarak bu finansal destekler, kredi garanti mekanizması gibi tool'ların yanında bir de kadın işletmelerin finansal olmayan bir takım ihtiyaçları olduğunu tespit ettik ki bunlar eğitim, yönetim danışmanlığı, networking gibi alanlarda ciddi bir destek ihtiyacı olduğunu fark ettik ve buna yönelik Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın işletmeleri, gerek ticaret odaları, sanayi odaları, diğer partnerlerimizle birlikte, KAGİDER'le birlikte kendilerini ve şirketlerini geliştirebilmek için ve işlerini büyütebilmek için eğitimden danışmanlığa, koçluktan mentorluğa ve networking aktivitelerine kadar çok farklı hizmetleri de sağlamış olduk. Burada gene belki Fuat Bey'in bahsettiği bu modele benzer bir modeli kullandık. Bir tarafta Avrupa Birliği donör kuruluşumuz oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti tarafından belli açılardan kofinansör oldu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da kendi kaynaklarından bu 300 milyon euroluk kredi
paketini sunmuş oldu. Son olarak bu ilk fazımızdı, tamamlandı 2019 yılında. 2 yıldır yaklaşık yine hazırlıklarına devam ettik bu ikinci fazı hazırlamak için Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bu kapsamda gene mutlulukla söyleyebilirim. Geçtiğimiz haftalarda ilk kredi anlaşmamızı tekrar Denizbank'la imzaladık. Yaklaşık ilk aşamada 50 milyon euroluk bir kaynağı kadın işletmelerimize kullandırmak üzere Denizbank'a sağlamış olduk. Teşekkürler. Çok sağ olun Mehmet Bey. Stüdyoya hemen sözü vermeden toparlamak açısından birkaç cümle söyleyeyim. Özellikle hep sistemin dönüşümünden ve sistemin hareket etmesinden bahsediyoruz. Herhalde bu sistemin dönüşümü için en önemli aktörlerden bir tanesi finans sektörünün ve bankacılık sektörünün bu anlamda dönüşmesi ve bu dönüşümün arkasındaki ana itici güçlerden bir tanesi olması. Aksi takdirde gerçekten sistemi dönüştürebilmek mümkün değil. O yüzden bu geçmiş kapitalizmin yaratmış olduğu tahribatı herhalde yine kapitalizmin kendi araçlarıyla çözmeye çalışıyoruz ama burada da farklı modeller ve süreçler hayata geçirmemiz gerekiyor. Bugün farklı bankaların, yatırım bankasından kalkınma bankasına kadar farklı bankaların ellerindeki araçları biraz dinlemeye çalıştık. Umarım önümüzdeki 10 yılda bu araçlar ana akım haline gelir ve tüm finans ekosistemi ve bankacılıkta bu anlamda sürdürülebilir kalkınma odaklı dönüşümün ana tetikleyicisi ve itici gücü olur. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ederim.